Mal paylaşım davasında herhangi bir süre var mıdır? Yani davayı ne zaman açabiliriz? Şu an ülkemizde hangi mal rejimi geçerli? Anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımı nasıl yapılacak? Yani orada bir protokol var. O sizi koruyacak mı? Nasıl olacak? Boşanma davası bitmeden önce ama edinilen mallar bu tasfiyenin içine girecek mi? Bir haftalık aradan sonra yeni bir konuyla Melek Hanım'la karşınızdayız. Bugün boşanmada mal paylaşımını konuşacağız. Melek Hanım, konuya hızlıca girmek istiyorum. Mal paylaşım davasında herhangi bir süre var mıdır? Yani davayı ne zaman açabiliriz? Tabii orada 10 yıllık bir zaman aşımı süresi var. Boşanma davasının kesinleşmesini takip eden 10 yıllık süre içerisinde davayı açmamız gerekiyor. Peki yani bu davayı her zaman boşanmanın kesinleşmesini bekleyerek mi açıyorsunuz? Yok, biz genellikle onu boşanma davasıyla birlikte açıyoruz. Neden bu şekilde açıyoruz? Evet. Daha önümüzde süre varken. Aynen, neden açıyorsunuz? Karşı tarafın, yani malı elinde bulunduranın mal kaçırmasını önlemek Evet. için. Çünkü davayı açıyoruz, mahkemeden tedbir talep ediyoruz. Mahkeme genellikle borca yetecek kadar olan kısmına tedbir koyuyor ve boşanma davasını bekletici mesele yapıyor o dosya. Boşanma davası kesinleştikten sonra da o davanın esasına gidiliyor. Artık dava görülmeye başlıyor. Anladım. Peki mal paylaşımı davasını nerede açmamız gerekiyor? Görevli mahkeme neresidir? Boşanma davasının açıldığı yer aile mahkemeleri görevli. Yani şöyle mi diyorsunuz? Biz boşanma davasını İstanbul Anadolu Adliyesi'nde açtık. O zaman mal paylaşımı davası da İstanbul Anadolu Adliyesi'nde açılacak, Doğrudur. değil mi? Gidip bunu Çağlayan'da ya da Bakırköy'de ya da Türkiye'nin, biz Herhangi bir İstanbul'da yerinde olduğumuz için açılamıyor. bunları Evet. herhangi bir yerde açılamıyor. Evet, açılamıyor. Peki şu an ülkemizde hangi mal rejimi geçerli? Şu an 1 Ocak 2002'den sonra edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli. 1 Ocak 2002'den önce ise mal ayrılığı rejimi geçerliydi. Peki mal ayrılığı rejimi nedir? Mal ayrılığı rejimi, o mal varlığı kimin adına kayıtlıysa onun adına olduğu varsayılır. Yani onun olduğu varsayılır. Kişisel malı. Üzerine kimin kayıtlısı mal onun. Evet, Bu evet. 2002'den önce böyleydi. 2002'den önce böyleydi. Anladım. 2002 yılından sonra ise edinilmiş mallara, eğer taraflar arasında, çiftler arasında herhangi bir evlilik sözleşmesi yoksa, herhangi bir mal paylaşımı Evet. rejimine yönelik bir Anlaşma akdedilmediyse edinilmiş mallara katılma rejimi yasal mal rejimi olarak uygulanır. Anladım. Peki anlaşmalı boşanma davalarında mal paylaşımı nasıl yapılacak? Yani orada bir protokol var. O sizi koruyacak mı? Nasıl olacak? Tabii anlaşmalı boşanma davalarında siz neye anlaşırsanız o geçerli. Yani onu daha önceki videolarımızda görüşmüştük. Velayet hususu dışında zaten hakimin ona müdahale yetkisi yok. Erkek eş adına olan, kayıtlı olan mal varlığı kadın eş adına verilebilir, bırakılabilir. Belli bir bedel karşılığı bırakılabilir, yarı yarıya paylaşılabilir. Orada tamamen tarafların anlaşmaları esas alınır. Tabii sonrasında dava açmasını engellemek için de Mutlaka talep haklarından, sonraki haklardan feragat edilmesi Yani gerekiyor. iki taraf da buna dair bir beyanda bulunmalı ve eğer karşılıklı talepleri yoksa o taleplerinden feragat ettiklerine dair bir beyanda olmalı. Protokollerinde anlaşmalı boşanma davası için geçerli bu. Anladım. Peki boşanma davasından sonra, boşanma davası bitmeden önce ama edinilen mallar bu tasfiyenin içine girecek mi? Şöyle, boşanma davasının açıldığı gün olan mal varlığı, yani eşler arasında kayıtlı olan Evet. mal varlıkları bu tasfiyenin konusunu teşkil eder. Boşanma davasının açıldığı günden sonraki gün edinilen mal varlığı edinen tarafın kişisel malı kabul edilir. O tasfiyeye konu edilemez. Kesinleşme gerekmiyor mu boşanma davasında? Hayır, davanın açılmış olması yeterli. Anladım. Bu o zaman süreyi kesiyor boşanma davasının açılmış Evet, olması. evet. Yani boşanma davası açıldığı gün tarafların adına kayıtlı mal varlığı bulunması gerekiyor. Dava açıldıktan sonra edinilen mal varlıkları tasfiye konusunu teşkil etmez. Bir de boşanma davası açılmadan bir yıl önceye kadar eşten mal kaçırmaya yönelik yapılan devirler tasfiye konusu edilebiliyor şartlarına taşıyorsa. Anladım. Peki mesela ailemden bana bir miras kaldı. Herhangi bir ev diyelim ya da bir araba miras kaldı. Sonrasında da boşanma davası açıldı. Bu mal, miras, araç ya da tarla her neyse bu tasfiyenin içine girecek mi? Hayır, burada söz konusu olan eşlerin birlikte beraber birikim yapmak suretiyle edinilen mal varlıkları tasfiyenin konusunu teşkil eder. Size miras yoluyla devredilen menkul ya da gayrimenkul mallar, araç ya da işte ailenizin desteğiyle ablanız size bir ev aldı. Yani bu mal rejimi tasfiyesi konusuna dahil edilemez. Evet. İspatıyla bir Evet, yani eşlerin burada ortak birikiminin söz konusu olması gerekiyor. Peki ben miras kalan malı sattım.
Ailemden, babamdan tarla kaldı. 100 bin liraya sattım. Üstüne de 150 bin liramız vardı eşimle bizim. 250 bin liraya gittim kendime ev aldım. Ne olacak? Bu tamamı tasfiye girdi. O 100 bin lira da mı gidecek arada? 100 bin lira kişisel mal varlığınız olarak ayrılır. Kalan 150 bin lira. Yani o tabii ki Tabii oranla. ispatlanmasıyla beraber tabii. Tabii oranlı olarak kalan 150 bin lira diyelim. Eşler arasında paylaştırılacak. Anladım. Oran yapılıyor. 1/3'ü ayrılıyor. Örnek veriyorum. Kalan 2/3'ü eşler arasında paylaştırılır. Öyle bir durumda. Peki evlilik içindeki taşınmazlardan elde edilen kiralar bu tasfiyenin içine girecek mi? Bu tasfiyenin içine girer ama orada da yine boşanma davasına kadar, boşanma davasının açıldığı güne kadar. İlk başta söylediğiniz gibi yani. Evet, aynen öyle ve şöyle bir şey var orada da, öyle yani Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nin kararlarına göre boşanma davasının açıldığı gün yani tarafın, yani malı elinde bulunduran tarafın hesabında olmuş olma şartı aranıyor. Anladım. Şunu sormak istiyorum. Peki tasfiyeye girecek malların değeri. Bu konu bence çok önemli. Davayı açtınız 2020 yılında. Bilirkişi 2024 yılında gitti. Şimdi bilirkişi hesaplamayı 2020 yılına göre mi yapacak, 2024 yılına mı göre yapacak? Yani Aralarında çok büyük fark olabilir çünkü yani. Çok tabii. Yani özellikle davanın hiçbir anlamı, Türkiye'de hiçbir anlamı çok kalmazdı önemli. yani. Evet, Türkiye'de bu husus çok daha önem arz ediyor çünkü dünkü fiyatlar bugünü doğrulanıyor. Doğru. Orada Yargıtay'ın yerleşik içtihatına göre karara en yakın tarihte keşif yapılır ve o bedel üzerinden tasfiye kararı verilir. Anladım. En yakın tarih Evet, orada geçerli. yani orada hatta üzerinden 6 ay geçmekle o raporun artık geçersiz olacağına dair bilirkişi raporları da var. Çünkü yani o arada bazen oluyor yani bir anda bir şeyin fiyatı. Evet. Türkiye'de yaşıyoruz çünkü bir anda yükselebiliyor, bir anda düşebiliyor. Genellikle yükseliyor. Öyle olunca ek taleple, yani mahkemeye talepte bulunarak yeniden keşif yaptırılması talep edilebiliyor. Peki evlilik sözleşmesi, insanlar genellikle Evet. O husus da malını çok korumak önemli. için, mal paylaşımını sağlayabilmek için evlilik sözleşmesi yapıyorlar. Bunun şartları nedir? Nasıl geçerli olur? Evlilikten sonra yaparsak ne olur? Evlilikten önce yaparsak ne olur? Evlilik sözleşmesinin geçerli olabilmesi için noter huzurunda yapılmış olması gerekiyor evlilik sözleşmesinin. Evet. Genellikle taraflar evlenmeden önce sözleşmeyi imzalama eğilimindeler ve doğru olan da bu. Evet. Evlendikten sonra imzalanırsa ne olur? Evlilik tarihiyle sözleşmenin imzalandığı tarih arasında herhangi bir edinilmiş mal varlığınız var ise bu sözleşmenin içerisine dahil edilemiyor. Mesela evlilikten sonra edinilmiş mal varlıkları var. Evlendiler, Bir ev aldılar. Bir ev aldılar. Sonra evlilik sözleşmesi imzalandı. Bu evlilik sözleşmesi geriye yürümüyor. O ev üzerinde yine tarafların edinilmiş mallara katılma rejiminden kaynaklı talepleri devam eder. Anladım. Hakları devam eder daha doğrusu. Anladım. Evlilik birliği içerisinde bir araç veya taşınmaz aldık. Evet. Ya da herhangi bir mal aldık. Bunu da krediyle aldık. Krediyi de 10 yıllık çektik. Şimdi 4. yılında boşama davası açıldı. Sonrasında mal rejimi tasfiyesi davası açıldı. İkisi de bitti. Ben hala kredi ödüyorum. Nasıl olacak o zaman? Yani ben krediyi bir kere çektikten sonra hem malın yarısını vereceğim hem kredi ödemeye devam mı edeceğim boşansam bile? Hayır, öyle değil. Boşanma davası açıldıktan sonra ödenen krediler ödeyen tarafın gayrimenkulün hesabında, yani mal rejimi tasfiyesinde hesap edilirken kişisel mal varlığı kabul edilir. Ödeyen tarafın kişisel mal varlığı olur ve o kısım dışlanarak kalan kısım paylaşmaya esas alır. Dava açıldıktan sonra. Dava açıldıktan, boşanma davası ama Evet. mal rejimi tasfiyesi Kesinleşmeli değil. Hayır, davanın açıldığı gün, az önce konuşmuştuk ya tasfiye ondan sonra başlar diye. Boşanma davasının açıldığı günden sonra ödenen krediler ödeyen tarafın kişisel mal varlığı kabul edilir ve paylaşıma esas alınmaz. Melek Hanım, son bir sorum olacak. Zina nedeniyle açılan boşanma davasında mal paylaşımı nasıl olacak? Yani bir aldatma iddiası var, sonra da açılan bir boşanma davası var. Bu aldatma iddia ispat edildiyse mal paylaşımı davası nasıl ilerler? Orada zina ve hayata kast sebebiyle boşanma davası kesinleşmişse, yani ondan zinadan ya da hayata kasttan mahkeme boşanmaya karar verdi ve o karar kesinleştiyse zina lehine mahkeme hakiminin takdir yetkisini kullanarak mal rejiminin tasfiyesine konu menkul ya da gayrimenkullerin %100'üne kadar bırakma yetkisi var.
Ama tabii ki bu hakimin takdir yetkisi. Yani %100'e kadarını bırakabilir, işte %70'ine kadar bırakabilir. Tamamen her dosya kendine özeldir ya. Anladım. Hakim burada takdir yetkisini kullanabilir. Biz o şekilde talepte bulunuyoruz. Hani zinaya dayalı ya da hayata kasta dayalı bir boşanma davası açtıysak mal rejiminin tasfiyesinde de özellikle bu hususu belirtiyoruz. Ona göre bir karar talep ediyoruz. Melek Hanım, sorularımız bu kadar. Cevaplarınız için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İyi günler. İyi günler dileriz.